Aslında Kemal, şimdiye kadar kimseyle paylaşmadığım bir şeyi seninle paylaşmayı çok istedim. Şimdi gün içerisinde benim böyle hani Türkçe program yapıp bir de bunu sanatla ilgili yapmam böyle değişik, tamamen süper değişik bir şey. Yani ben oynadığım kadın karakterlerin gücünü çok fazla yargılamıyorum. Ne güzelliklerini ne güçlerini. Hepsinin hem güçlü hem de güzel kadınlar olduğunu düşünüyoruz. Bence varolmuş politik. Yani birey politik. Biz içinde doğduğumuz toplumun gerçeklerinden ayrı bir şekilde değerlendirilemeyiz. Herkese iyi günler. Bugün değişik bir yayın olacak çünkü yayın Türkçe. Şimdiden herkesten özür diliyorum eğer Türkçe ile ilgili hatalarımız olursa. Bugün burada sadece olağanüstü bir sanatçı değil, aynı zamanda bir arkadaşımı ağırlıyorum. Ve aynı zamanda kendisi bir dünya yıldızı. Onunla gurur duyuyoruz. Selin Yeninci bizimle beraber. Şu an herkesin muhtemelen bildiği üzere Netflix'teki Geleceğe Mektuplar dizisiyle çok büyük başarılar elde ediyor. Ama biz onu daha öncesinde birçok farklı büyük projelerle tanıdık. Aynı zamanda Selin Emmy, International Emmy jürisinde yer alan ilk Türk oyunculardan bir tanesi. Hem arkadaşım olarak hem de bir oyuncuyla beraber olduğum için şu an bir şekilde biraz heyecanlıyım tabii ki. Selin, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Kemal, hoş bulduk. Ben de çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim beni davet ettiğin için ve söylediğin gibi ben söylüyorum. Biz de geldiğin için teşekkür ediyoruz. Ayrıca yayını Türkçe yapmamızın da senin kanalına da bir çeşitlilik getireceğini düşünüyorum. Böyle bu tarz görüşmelerde önemli olanın en fazla kişiye, belki de ihtiyacı olan, bazı şeyleri duymaya ihtiyacı olan kişilere Kesinlikle. ulaşmak olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle ve biz gerçekten hem bize böyle bir fırsat verdiğin için hem de sana burada bir katkımız olabilirse ne mutlu bize. Ama şimdi ben arkadaşım deyince tabii biz yani çok yakın arkadaş değiliz. Ben 4 sene önce sanıyorum tanıştık diye hatırlıyorum. Evet, bir organizasyonda tanıştık. Evet. Türkiye'nin festivalinde. Aynen ve ondan sonra bazı aralıklarla görüştük. Bir şekilde sosyal medyada takip ediyoruz. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Yani annem senin büyük fanın. Zaten hep onunla başladı. Ben hani Çukurova'dan beri bir zamanlar Çukurova dizisinden beri izliyorum seni çok yakından. Bütün aile şu an zaten siz yani senin büyük fanın bizim tarafımızdan. Annem de aynı zamanda sana selam söylüyor. Normalde böyle şeyleri programlarda yapmıyorum ama annem biliyorsun özel benim için. Şimdi bugün çok teşekkür ederim. Bölmeden benden de çok selamlar. Teşekkürler. Şimdi bugün biraz seni daha yakından tanımak istiyoruz. Şimdi şu anki bildiğimiz durumlarda dijital platformlarda sadece eğlence sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda kültürel elçilik yapan bir durumda. Şu an senin yaptığın bütün işler için bunu söyleyebilirim. Zaten hani senin başka ülkelerde de tanınman bu açıdan önemli. Dolayısıyla mesela benim evimdeki yardımcı bayan çok uzun süredir bende. Onun annesi Meksika'da yaşıyor ve seni tanıyorlar. Şimdi ben onu duyunca acayip böyle gururlandım falan tabii. Ama tabii buradaki önemli olan bir soft power dediğimiz bir olay var. Yani bir sadece ticaretin, oyunculuğun dışında, sanatın dışında Türkiye'yi tanıtıyor olmak. Burada bir kültürel elçilik durumu var. Bugün seni Netflix'te izleyen bir Güney Amerikalı ya da Avrupalı bir izleyici Türkiye'de senin karakterini de tanıyor ve bu tabii ki çok önemli. Burada bunun getirdiği bir baskı hissediyor musun? Aslında buna baskı diyemem. Çünkü cinsiyet duygusu benim karakterimin özelliklerinden bir tanesi. Çocukluğumdan beri ailemi iyi temsil etmek, eğitim aldığım öğretmenlerimi iyi temsil etmek, birlikte çalıştığım arkadaşlarımı iyi temsil etmek gibi bir takım böyle içgüdüsel olarak şeylerim vardı. Bazı hassasiyetlerim vardı. Temsiliyet tabii ki çok
Yani bir kişiyi, kurumu ya da bir ülkeyi temsil etmek, bu şeyin sembolü olmak ya da yerine geçmek, bu tabii ki çok büyük bir sorumluluk. Bu bir ağırlık ama açıkçası adım atarken bu ağırlığı düşünmek yerine şöyle bir duyguyla hareket ediyorum ve bu bana çok daha iyi geliyor. E, Yani o kişi, kurum ya da ülke, yani masada yokken onlar adına sizin masada olmanız ve sorumluluğun sizin tarafınızdan yüklenilmesi bence şeyleri en iyi ihtimallerine yaklaştırıyor. O anlamda da yani biri masada yokken eğer etik ahlaki değerlerimizle örtüşüyorsa o kişiyi, ülkemi ya da kurumları temsil etmek benim için tabii ki gurur verici bir şey. Karakter seçimlerinde de açıkçası ülkemi temsil etmek duygusuyla seçmek yerine aslında yine içgüdüsel şöyle bir şey yaptığımı fark ediyorum. Ben Türkiye'nin 7 farklı coğrafi bölgesinden 6 bölgesindeki farklı kadın karakterleri oynadım. Oynamadığım tek bir bölge kaldı. Ve burada da aslında benim Türkiye'deki oyunculuk kapasitesini temsil edebilmek, global anlamda bir duygusal efekt yaratmak ve aslında yetenek skalasını yakalama çabası. Böyle bir oyuncu olarak e, beni daha çok mutlu ediyor ve ben temsiliyeti işimi çok iyi yaparak e, sahiplenmeyi tercih ediyorum bu anlamda. Yani Türkiye'yi böyle karakterle tanıtmak yerine gerçekten çok iyi oynayan, gerçekten etki yaratan bir oyuncu olarak Dikey'in alınması e, beni çok çok mutlu ediyor. Aynı zamanda jüriliklerde de öyle. Şimdi şu an Türkiye'deki durumdan çıktıktan sonra burada artık belli bir yolun olduğunu düşünüyoruz. Şu an ben sosyal medyada seni izlerken her zaman söylediğim gibi çok gurur duyuyorum. Çünkü tabii ki Türkiye'de ünlü olmak önemli ama yaptığımız işleri başka mekanlarda, başka ülkelerde, başka kültürlerde tanıtabilmek çok önemli. Burada tabii ki bir ekiple çalışılıyor. Burada bazı doğru yerlerde, doğru zamanlarda bulunmak gerekiyor. E, Buradaki senin bu durumları yönetim açısından şöyle sormak istiyorum. Yani yıldız doğulur mu, yaratılır mı? Yani bununla ilgili aslında net bir şey söylemem yanlış olur çünkü senin söylemin üzerinden tarif edeceğim. Her yıldızın hikayesi çok otantik, çok kendine özgü. Teşekkür ederim bu arada. Kendi deneyimim üzerinden söyleyebilirim. Evet, yani belki bu yoldaki kişinin gerekli emekleri vermesi ve adanmışlığı çok önemli. Ama tabii ki yolculukta yanında ona eşlik eden, e, doğasını esirgemeyen ve böyle iyi enerjileriyle, güzel dilekleriyle destekleyen hayatın değişik dönemlerinde ekipler olabiliyor. Bilmiyorum, benim yolculuğum açıkçası annemin 6 yaşında benim elimden tutup bu TRT ulusal kanalımıza götürüp oradaki bir seçmeye sokmasıyla başladı. E, Annem de benim yolculuğumda yıldızlardan bir tanesi. Ne güzel, ne güzel. Evet. Ya da bugün uluslararası arenalarda ülkeyi temsil etmekle ilgili yolculukta beni destekleyen e, bütün proje arkadaşlarım, bütün yönetmenlerim, bütün projelerin yapımcıları ve oyuncu arkadaşlarım da birer yıldız. O yüzden bunun sanırım süreklilikle ilgili olduğunu ve her şeye rağmen bu yolculukta vazgeçmemekle ilgili olduğunu söyleyebilirim. Günün sonunda ekipleri hayalinize inandıran, vizyonunuza inandıran da sizsiniz. O yüzden böyle belki doğulur, belki doğulmaz ama önemli olan istikrarlı bir şekilde orada o yolculukta ısrar etmek. Peki bu yolculuk sırasında kontrol ne kadar sende, ne kadar sende değil onu sorayım.
Yine şahsi deneyimlerime dayanarak genel bir şey söylemek istemem. Çünkü ben böyle global profesyonel bir ekip tarafından uzun süreli bir destek almadım. Dediğim gibi çok şahsi çabalarla oldu ve mesleğe olan sevgimle ilgili oldu. Ben genel olarak hayatta kontrolün bizde olduğunu düşünmüyorum. Bundan dolayı da aslında kendimi biraz rahat hissediyorum açıkçası. Bu beni biraz e, daha özgür hissettiriyor. Çünkü ben ne kadar e, iyi bir organizasyon ya da planlama yaparsam yapayım, hayatım iyi ya da kötü bazı sürprizleri olabiliyor. Tabii ki organizasyon, düzenli çalışma, disiplin bu tarz şeyler önemli. Ama kontrolün genellikle elimizde olduğunu düşünüyorum. Enteresan. Yani kontrolü ben de herhalde çok elimizde, yani şöyle, yani elimizden geldiğince kontrolü elde tutmanın yani orada bir effort gerekiyor. Onu kullanmak gerekiyor. Yani onu o effort'ı ortaya koymak gerekiyor ama şu sanıyorum senin de, yani benim senin söylediğini anladığım, işte orada belki %2, %3, belki %4 bir şey var. Yani bizim tamamen bizde olmayan, kontrol bizde olmayan ve orada zaten o zaman hani her şeyin bizim elimizde olmadığını, bizim kontrolümüzde olmadığını hissediyoruz. Ben orada katılıyorum sana. Evet, yani bireysel sorumlulukları aldıktan ve yerine getirdikten sonra gerisini biraz bence bırakmakta fayda var böyle uzun yolculuklarda. Aynen. Peki şimdi bu Netflix'teki yeni dizimiz şimdi şöyle oldu. Ben sana geçen hafta anlattım diye düşünüyorum. Kız kardeşim aradı, dedi Selin'in yeni şovu çıktı falan, izledi mi dedim. Yok, izlemedim, neymiş benim Selin'in yeni dizisi. Sonra Netflix'e direkt girdik. Sonra zaten o yüzden de hani sana mesaj gönderdim ki beraber yayın yapalım diye. Şimdi bu diziyi ben izledim. Çok hoş olmuş. Ee, Ben Çukurova başlayalı tarih olarak tam hatırlamıyorum. Bu Covid'den sonra bende tarih kalmadığı için. 2018-2022 arası. Yani ben o başladığından beri izliyorum. Annemle beraber diyelim. Annem Türkiye'de, ben burada. Şimdi orada çok güçlü bir karakteri oynuyordun. Ve 100 küsür bölümdü değil mi? Toplam Ben evet 121 bölüm. 121 bölüm. Yani bu çok, yani büyük bir başarı bence. Yani her oyuncunun belki de hayal ettiği şey bir taraftan. Hani işin sürekli açısından güzel ama tabii bir taraftan da hani yeni projelerde almak istiyorsan orada belki hani kısıtlayıcı olabilir ama sen orada çok bence parladın oradaki rolle. Şimdi bu bir hani dezavantaj da olabilir bir oyuncu için. Çünkü bazen o rolden çıkmayabiliyor bir sanatçı ya da çıkabiliyor ama bu seyirciye geçmeyebiliyor. Ben senin diziyi izledikten sonra bu en son Geleceğe Mektupları, yani seni tekrardan tebrik etmek istedim ve isterim. Eee, Hiçbir, yani aklımda bir belgeci yoktu yani şeyden, Çukurova'dan. Yani belgeci diyorum çünkü çok güçlü olduğu için o seninle beraber gidecek bir noktaya kadar. Tabii ki bu bizim foundation'ımız, önemli bizim için ama oradan bir şekilde ilerlemek istiyoruz. Ve ben yani o zaman daha, yani bir şekilde daha iyi anladım, yani demek ki iyi oyuncunun hani nasıl ayırabilir bir seyirci iyi oyuncuyu, yeni rollerle, yeni karakterlerle kabul edebilirse. Bunu yine Kurak Günler'deki Hakime Hanım Evet, rolüyle de evet. orada da mesela yani direkt inandırıcılık, yani süper. Yani şey diye düşünüyorum, acaba ben biraz hani bias taraflı mı yaklaşıyorum diye düşünüyorum ama öyle değil. Çünkü ben bunu konuşuyorum başka insanlarla. Bence bu çok önemli ve güzel bir şey. Peki e, bu hikayedeki Geleceğe Mektuplardaki hikayedeki seni çeken şey neydi? Öncelikle çok mutlu oldum ailenizin Selin'i olduğum için. Gerçekten çok keyif verici. İkincisi Bir Zamanlar Çukurova dizisi gerçekten çok çok memnun olarak yaptığım bir projeydi. İyi ki yaptım. Ve iyi ki Saniye karakterini oynadım. Gerçekten e, ben de çok emek verdim ama projenin de bana çok büyük katkıları oldu. O yüzden gururla andığım bir yapım ve
aslında ikonikleşen demeliyim bir karakter. Çünkü yani Meksikalı hanımefendi beni bir zamanlar Çukurova'da Aynen oradan. muhtemelen. Evet oradan tanıyorlar. Evet, o anlamda global tanınırlığımı arttırdığı için tabii ki de memnunum bu durumdan. Bu Geleceğe Mektuplar dizisi aslında benim için şu anlamda çok çok önemli bir dizi oldu. Çünkü yaklaşık 2,5 yıldır ekranlardan bilinçli olarak uzak durduğum bir dönemin sonunda 17 yıl önce çalıştığım bir casting direktörünün telefonunu aldım ve bu projeden bahsetti. Ve bu benim için tabii ki çok kıymetli bir şeydi. Böyle uzun yolculuklarda geçmişte birlikte bazı şeyler ürettiğiniz bazı meslektaşlarınızın, sektörden arkadaşlarınızın sizi tekrar arıyor olması harika. İkincisi bu işin projenin yönetmeni Cenk Ertürk bir sinemacı ve ilk filmini Tribeca'dan 2 ödülle dönmüştü. Ben de filmini görmüştüm ve gayet iyi bulmuştum. Onunla paylaşmasam da bir gün çalışma fikrini kafamın bir köşesine koymuştum. Dolayısıyla projenin yönetmeni Cenk olması da çok etkili oldu. Üçüncü de gerçekten iyi bir yapım şirketi O3 Medya. Kendini tanıtlamaya gerek duymayan global bir yapım şirketi ve O3 Medya'dan yaratıcı yapımcı Ayşe Durmaz'ın bir oyuncuya yaklaşımı ve iletişim dili beni gerçekten çok etkiledi ve doğru bir yerde olduğunu düşündüm. Ve sonra iyi ki de yapmışım çünkü hem çok özlemiştim oyunculuk yapmayı hem de çok nazik, çok iyi, çok disiplinli ve harika insanlarla tanıştım. O yüzden çok memnunum. Çok güzel. Şimdi bu dizide bir geleceğe mektuplar yazıyor lisedeki öğrenciler. Sonra da biz o geleceğe tekrar hep beraber gidiyoruz onlarla beraber ve enteresan bir hikayeydi. Yani ben bir hafta sonunda bitirdim. Kolay ilerliyordu ama bu işte gidişlerin, gelişlerin, eskiye dönüşlerin olması falan yani biraz da yani dikkat etmeniz gerekiyor. Kimin kim olduğunu tam anlayabilmek için falan. Çok güzel oynanmış, güzel yazılmış bir hikaye ama bu mektup olayı enteresan. Burada gerçek hayatta olmuş olsaydı bu 10 yıl sonrasındaki senin mektubun ne olurdu? Sizden yazdığınız mektup. Evet. Hı. Yani ilk cümlen şöyle sorayım. Yani ilk cümlen ne olurdu diye değiştireyim soruyu biraz. Umarım hala hayattasındır olurdu galiba. İnşallah hayatta. Umarım hala yaşıyoruzdur. Yok Mutlulukla. Yok. Evet, yani. Bence yani şöyle yazabiliriz. Beraber yazalım onu. Yani 10 sene sonra ben seni yani Hollywood'da yani dünya çapında çok daha tanınmış, daha oturmuş bir yapımcı, oyuncu olarak göreceğimizi düşünüyorum. Şimdiden onun ön girişini yazıp sonra mektubu alınca bak biz bunu söylemiştik beraber diyebiliriz. Harika. Ben de pek çok şey eklerim bunun için ama önce hayatta olmamız gerek. Hayatta olacağız. İnşallah hayatta Ve sağlıklı. umarım çok sağlıklı oluruz. İnşallah. Yine gülmeye devam edelim. İnşallah. Gerisini de sanırım bilmem her şey olur. Derim güzel şeyler. Peki sanatçı olmak başlı başına zaten zor bir iş ama kadın sanatçı olmak belki biraz daha erkek sanatçılara göre daha zor. Beklentiler açısından, toplumdaki algılar açısından ve senin yine duruşundan dolayı bunu rahatlıkla soruyorum. Bir kadın sanatçı olarak görsellikten ziyade yetenekle öne çıkmak ki bu arada yani şey olarak anlaşılmasın yani bizim şu an benim stüdyodakiler senin makyajsız halini de gördüler ve zaten makyajlı olduğunu falan düşündüler ve şaşırdılar yani böyle bir hafif bir touch up yapacağım deyince. Çünkü yani çok yani zarif güzel bir bayansın ve burada bu görsellikle ilgili kadın oyuncuların yaşadığı bir problem sorumun özünde olan. Burada bunun seni etkilediğini düşündüğün zamanlar oluyor mu?
Eee, Aslında Kemal, şimdiye kadar kimseyle paylaşmadığım bir şeyi seninle paylaşmayı çok istedim. Ve bu da aslında benim bu sorunun cevabını, yani vereceğim cevabı e, birazcık daha güçlendiriyor olacak. Ben 22 yaşında bir oyunculuk okulundan mezun olmadan hemen önce Türkiye'nin en prestijli tiyatrolarından bir tanesi Haluk Bilginer'in sahip olduğu oyun atölyesinin seçmelerine katıldım ve bunu kazandım. Ve henüz mezun olmadan bir iki ay kala mezuniyetime aslında İstanbul'daki ilk işim belliydi. Harika. Yani hayalini çok kurduğum, çalışmayı çok istediğim bir oyuncuyla aynı oyunda oynayacak olmak benim için müthişti. Ve dolayısıyla aslında kendi Hollywood dönemimi İstanbul'da harika bir şekilde başlatmış. Ve oyunlar başladıktan sonra temsili izlemeye gelen e, bir yapımcı oyun sonrası tebriklerini iletti. Ve yeni gençlik dizisi için benimle görüşmek istediğini söyledi ve benim için rüya gibi bir şeydi gerçekten. Senaryo okudum. Rolü çok beğendim. Kariyerime başrol olarak başlamak harika olurdu. İyi bir yapım şirketiydi. Ve toplantıların ikinci ya da üçüncüsünde benden çok zarif bir şekilde 3 adet estetik istedi. Bu estetik operasyonları yapmam gerektiğini söyledi. 22 yaşında genç bir kadına bence zarif bir şekilde de olsa en son söylenmesi gereken bir şey olduğunu düşündüm. Yine de nazikçe aileme danışmam gerektiğini söyledim. Annemle hızlı bir konuşma yaptık ve saçmalık olduğunu düşündük ve biz bu teklifi nazikçe reddettik. Ve sonra anladım ki benim başka türlü bir başlangıç yapmam gerekiyor. Birazcık aslında sert başlamış oldum. Ve sonra aldığım ilk teklif Galip Derviş dizisindeki pizzacı kız rolüydü. Tek bir sahne. Yani belki aralarında bir ay yok. Bir önceki bir başrol teklifi ve 3 estetik koşulu. Diğeri de buradan başlayacaksın benim diyen bir şeydi. Ve ben pizzacı kız rolünden başladım. Ve sonraki dizide 3 bölüm ve sonraki dizide 5 bölüm diye arttırdım. Ve şimdiye kadar getirdiğim bir yolculuğum var. Dolayısıyla ben bundan etkilenmek yerine bu mesajı çalıştığım, içinde olduğum sektöre çok erken verdiğimi düşünüyorum. Yolculukta da beni gerçekten tanıyan ve yeteneğimi ön plana koyan bütün ekipler ve yapımcılar da bununla ilgili asla beni yormadılar. Bu hiç konuşulan bir şey olmadı. Çünkü ben önlemini yıllar önce çok ağır bir bedelle almış oldum aslında. O yüzden de galiba bu ülkedeki bu konudaki en rahat kadın oyunculardan biri olabilir. Çok enteresan. Biraz da evet yani şey olduğunu düşünüyorum. Maalesef bu tarz şiddetler her yerde var. Hollywood'da da var. Çünkü diğer sektörleri de besleyen bazı şeyler, uyarılar kadınlar üzerinde. Yani reklam sektörünün olduğu bütün dünyada kadın oyuncular bununla karşılaşacaklar. O yüzden bunun birazcık da bireysel sanatçı direnişiyle mümkün olduğunu düşünüyorum. Yoksa bundan şikayet edebiliriz sabaha kadar. Yok yani şimdi bu tabii ki bu söylediğin şey birçok insanın yaşadığı ve birçok insanın belki hani o zaman yok diyemeyeceği durumda olduğu zamanlar olmuştur, insanlar olmuştur. Evet. Şimdi bu öncelikle bunu benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Ben bunu bilmiyordum böyle bir şey Ne demek? olduğunu. Neredeyse kimse bilmiyor annemin dışında. Şunu eklemem gerekiyor. Tabii ki zorunda olmak, estetik yaptırmak, bunlarla ilgili asla negatif düşüncelerim yok. Her iki durumda bayıla bayıla tercih ettiğim şeyler olabildi hayatımda. Ama bu seçimin oyuncuya bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani burada kendi bedeninizle ilgili yapılacak bir değişiklik vesairenin bir başkası tarafından belirleniyor olmasını birazcık sakıncalı buluyorum o anlamda. Çok, Pardon, kestim. yok çok da doğru ve aslında bu bir şekilde ya biz hani bir rehearse falan yapmadık bu toplantı için. Sadece bazı belli konu başlıklarını konuştuk beraber. Şimdi bu bir sonraki soruma güzel bağlantı oldu.
Şimdi zaten oynadığın dizilerin ve sinema filmlerinin birçoğunda da zaten böyle çok güçlü karakterleri canlandırıyorsun. Bu bilinçli bir tercih mi değil mi onu bilmiyorum. Yani onu bir sormak isterim öncelikle. Burada şimdiki verdiğin örneği düşündüğüm zaman herhalde yani oynamanın bu tür rolleri oynamanın daha da kolay belki olabileceğini düşündüm. Şimdi sen zaten o zaman yani kendi kararlarını veren güçlü bir kadın olarak bunu oyunculuğuna da yansıtıyorsundur diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bence meslek olarak oyunculuğu seçmek zaten çok güçlü bir karar. Evet, yani çünkü oyunculuk genel olarak rağmen yapılan bir şey oluyor. Neyse ki o aşama benim açımdan atlatıldı ama zaten meslek olarak bunu seçmek ve tüm hayatını buna adama kararı güçlü bir karar. O yüzden de bence güç olayı buradan başlıyor. İkincisi güçlü karakterleri oynama alışkanlığı birazcık okuldaki pratiğim de daha buna izin veriyordu. Çünkü klasik, modern pek çok iyi yazarın eserlerindeki pek çok karakter zaten güçlü kadın karakterleri. Çok az güçsüz olduğunu düşündüğümüz kadın karakterler de çok güçlülerdir. Chekhov da öyledir, Shakespeare de öyledir, Arthur Miller de öyledir. Dolayısıyla iyi yazılan bütün karakterlerin ben güçlü olduğunu düşünüyorum. Bunları bir de güçlü bir oyunculuk altyapısıyla besleyince karakter aslında kendiliğinden güçleniyor. Yani ben oynadığım kadın karakterlerin gücünü çok fazla yargılamıyorum. Ne güzelliklerini ne güçlerini. Hepsinin hem güçlü hem de güzel kadınlar olduğunu düşünüyorum. Mesela en son oynadığım Banu karakterinde fark ettiğim şey var. Kendi hayatımla da bazı noktalarda paralel oldu bu farkındalık. Güçsüzlüğün kabulünün de güç olduğunu anlayabildim Banu karakterini oynarken. Enteresan. Gerçekten yani güçsüz anlarımızı kabul edip içinden geçmeye çalıştığımızda aslında bir güç sergiliyor oluyoruz. Devam etmek. Hani orada belki hani biraz daha insanın kendisiyle barışık olması, kendisini tanıyıp zaman içerisinde kendisini tanıyıp eksiklerinin ne olduğunu bildiği zaman belki hayata daha değişik şekilde bakabiliyor. Yani yüzsüzlüğünden de ziyade sadece kendisinin özelliklerini bildiği için neyi yapıp ne yapamayacağını belki o bir güç katıyor olabilir aslında. Doğru bir bakış açısı. Peki, şimdi ben bir şey söyleyeyim. Bizim sağlık sektöründen söyleyeyim. Şimdi bu bizim için yani benim için değişik bir gün çünkü ben normalde şu an ofisimdeyim. Tam bizim burada bir stüdyomuz var ama işte yayınlar zaten senin de bildiğin üzere hep sağlık üzerine bazen işte ekonomi ve global issue'lar, meseleler konuşuyoruz. Şimdi gün içerisinde benim böyle hani Türkçe program yapıp bir de bunu sanatla ilgili yapmam böyle değişik tamamen süper değişik bir şey. Ama Güzel challenge. ben bir örnek vereyim bu güçlü kadın beklentilerine. Bunu biz şeyde görüyoruz, cerrahlarda görüyoruz genelde. Kadın cerrahlar çok fazla şekilde bir şey ortaya koymak durumunda kalıyorlar kendilerini kabul edilmeleri için, kendilerinin kabul edilmeleri için. Bu daha çok işte 70'lerde, 80'lerde, 90'larda daha da fazla ve bazen bakıyorum yani çok yakın arkadaşlarımız var, bizimle beraber çok yakın çalışanlar var. Kendilerine bir gard koymuşlar yani çünkü güçsüz olduklarının anlaşılacağını düşündükleri an oradaki işte işte bir ameliyathanedeki durumu orada her şeyin kararını onlar veriyorlar. Herhangi bir şekilde onlara onların kararlarının sorgulanmaması için daha değişik bir kişilik görüyoruz orada ve bu bayağı bir effort harcatıyor o kişiye. Bazen oradan çıkamıyorlar. Mesela ben görüşüyorum işte oranın dışında halen böyle şeydeymiş gibi, ameliyathanedeymiş gibi davranıyorlar falan. Ben diyorum tamam yani artık yani kimse yok etrafımızda. Ama bu çok yani büyük bence biraz hani belki de çok hani fair olmayan yani çok böyle şey bir beklenti yani aşırı bir beklenti.
Yani umarım bunu zaman içerisinde aşarız. Yani hem sağlıkta hem de yani diğer sektörlerde eşitlik, eşit fırsatçılık, eşit şekilde yargılanma, eşit şekilde kişilerin imkanlarının verilmesi. Bunlar yani umuyorum ki zaman içerisinde düzelecek ve düzeliyor diye düşünüyorum. Şimdi buradan biraz hafif bir şekilde politikaya girmiş gibiyiz diye söyleyeyim ben. Sence sanatçı politik bir figür mü? Politiklikten tam olarak ne kastediyorsun bilmiyorum ama bence varoluş politik. Yani birey politik işte. Biz içine doğduğumuz toplumun gerçeklerinden ayrı bir şekilde değerlendirilemeyiz. O yüzden de doğrudan olmasa da dolaylı olarak zaten politik figürleriz. İster istemez. Ülkemizin finansal durumu, siyasal durumu, içinde doğduğumuz kültür, bunların hepsi politikliğin bir parçası. Dolayısıyla Ya ben şöyle önce bir birey olduğu için bence politik. Ama yani biraz açayım ben bunu. Çok yani şey olarak bu genelde şimdi sosyal medya ile beraber cerrah gibi yaklaştım değil mi? Hayır şöyle şimdi bu tabii ki sanatçı da bir kişi yani toplumdaki bir kişi olarak yani kendi politik duruşu var, kendi politik görüşü var. Onlardan ziyade sanıyorum toplumun beklentisi mesela bir işte siyasal bir olay oluyor, politik bir olay oluyor ve gereksiz bir bana hani benim hissettiğimi söyleyeyim. Gereksiz bir sanatçıdan bir beklenti oluyor ve ben bunu hiç anlamış değilim. Şöyle, şimdi sen eğitimli bir sanatçısın. Yani yanlış biliyorsam düzeltelim. Yani eğitimine devam ettin bu konuda yani sanat üzerine eğitimini aldın. Bir de yani imkanlar olarak işte birçok kez işte hem yurt içinde hem yurt dışında az önce 6 bölge için karakter canlandırdığını söyledin. Bu birçok araştırma gerektiren bir durum. Onun dışında birçok ülkede bulunduğun jüri üyeliği yapıyorsun uluslararası yarışmalarda. Dolayısıyla senin hem foundation olarak yani hem temelin hem de bunun üzerine koyduğun şeyler açısından zaten yani senin görüşünü sorabilirim politik olarak ya da senden bir şey diyelim ki bekleyebilirim. Ama mesela yani bir önceki hayatında işte ne bileyim işte işte yani şey anlamında söylemiyorum. Sadece yani örnek olarak söylüyorum. Yani işte düğün salonlarında çıkan bir şarkıcıyı düşünelim. Hiçbir education yok. Tamam mı? Şimdi bir şekilde popüler olmuş olabilir bu kişiler. Ama bu kişilerin bir altyapısı yok. Yani sırf işte sanat altında onlardan bir şeylerin beklenmesi bana biraz şey geliyor. Gereksiz geliyor. Yani çünkü yani altyapısı yok karşıdaki kişinin ama mesela sen şimdi herkes aynı olmayacağı için sen o şekilde değilsin. Senin beraber çalıştığın birçok insan öyle değil. Ben burada hep şeyi düşünüyorum. Yani biraz fazla gereksiz baskı kuruluyor bu insanların üzerine diye düşünüyorum. Yani Burak adam yani şarkısını söylesin. Çok güzel sesi var, çok güzel sahnesi var. Tamam. Ama başka bir şey yok yani orada. Ama başka bir kişi herhangi bir şekilde kendini geliştirmiştir. Yani onun görüşü önemli olabilir. Biraz hani sanki sanatçılara haksızlık yapılıyormuş gibi geliyor bana. Ben o açıdan. Mesela şeyden duymuşsundur. Cem Yılmaz biraz hep ondan bekleniyor. Bu arada tabii az önceki söylediğim kişi Cem Yılmaz değil. Ama Cem Yılmaz için mesela bu çok söylenir. İşte toplumsal bir şey oluyor. Herkes ondan açıklama yapmasını istiyor. Yani gereksiz gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani aslında güzel bir konuşmaydı. Bir yerinden yakalayıp devam etmek isterim. Ben sanatın böyle ayrıştıran değil de birleştiren bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani kesinlikle eğitim çok önemli. Her mesleğin doktrini var, kendi bir müfredatı var. Bunların tabii ki alınması tercih. Ama bazı yetenekler de var ki işte o düğünlerde yani mükemmel şeyler yapabiliyorlar. Çok da ilgimi çeken şeyler olabiliyor benim o tarz anlar. Yani o dolayısıyla bir sanatçının
illa böyle bir mesleki eğitim alması gerektiğini düşünmüyorum ama mesleki eğitim diyorum buna. Yani pratikte bir eğitimdir. Bunu sokakta, sahada öğrenmek de bir şeydir. Sonrasında bu yolculukta öğrenmeye açık olmak da bir tercihtir. Zaten uzun yolculuk mevzudur bence, yani sanatçı diyebiliyorsak. Bu şey konusunda toplumsal olaylar ses çıkarma konusundaki baskı, evet, sanatçıların önce bir birey olduğunu unutan kesimler bu tarz baskıları yapabiliyor. O anlamda ben Türkiye için konuşabilirim. Türkiye'deki sanatçılar arasında konuşulmayan çok özel bir denge olduğunu düşünüyorum. Biz kimimiz meydanlarda bir şey söylemeye çalışarak, kimi sosyal medyasında, kimi katıldığı organizasyonlarda, kimi oynamak için seyirciyle buluşmasını sağlayan karakter seçiminde, kimi de mesleki anlamda elde ettiği başarılarla bu tarz şeylerle mücadele eder. O açıdan bana sorulduğu için ben bu alanların hepsinde bulunmuş biri olarak, yani Soma'daki maden kazasından başka şimdi ismini söylemekten çekindiğim için bazı felaketler diyeceğim ve bulunmuş biri olarak, yani orada olan biri olarak en son yaşadığım şeyden sonra benim bir sanatçı olarak maksimum katkımı mesleğimi çok iyi yaparak buradaki gençlere iyi ilhamlar vermek, ben de yapabilirim duygusunu yaratmak olduğuna karar verdim. Dolayısıyla yargıladığım bir şey olduğundan söylemiyorum ama mesela dün bu kız çocuğumuz Nari'nin cinayetinin 1. ölüm yıldönümüydü. Bu tarz şeyleri kimseye herhangi bir baskı yapmadan kendi kişisel tarihinde unutmayarak aslında sahip çıkıyorum. Bunu da kimseye paylaşıp kanıtlamak zorunda da hissetmiyorum kendimi. Bununla ilgili baskıları da çok umursamıyorum açıkçası. Çünkü benim için sosyal medyada Nari'nin fotoğrafından sonra teknede bir parti fotoğrafı paylaşmak benim için organik değil. Yine yargılanıyorum. Yoksa o zaman sansür yapmış olurum. Sadece benim karakterim uygun değil. Kişisel olarak International Emmy'de genç bir kadının jüri oluyor olması, onu ana haberde izleyen bir genç kızı mental olarak kurtarabiliyorsa bu benim direniş fikrim. O yüzden de böyle lafla bir şey söylemek gerektiğini düşünmüyorum. Doğru. Da biraz... Çok da doğru bir yerdesin ve önemli. Şimdi zaman açısından şimdi bilmiyorum, genelde misafirlerime söylüyorum, zaman çok hızlı geçecek, o yüzden hani şey yapmayın, hani yani yeterince ya da çok mu konuşacağız, az mı konuşacağız diye düşünmeyin diyorum. Şimdi yine aynı şey olacak burada. Şimdi ben biraz senin girişimcilik tarafına değinmek istiyorum. Ve ben bunları bilmiyordum bu programla ilgili ilk yaptığımız görüşmeye kadar. Oyunculuğun dışında sen bunun üzerine başka şeyler de inşa etmek istiyorsun. İyi de yapıyorsun. Bunun içinde yönetmenlik, yapımcılık, bir sürü bir şeyler var. Şimdi oralar benim çok bildiğim şeyler olmadığı için ben sana bunu bir sorayım ve sen bunu bize bir açıkla. Yani oyunculuğun dışında yeni bir şeyler oluyor Selin'in hayatında. Bize onları anlatır mısın biraz? Aslında bu oyunculuğun dışında değil Kemal. Her şey en iyi şartlarda yüksek seviyede oyunculuk yapabilmek adına diyeyim yani. Aslında galiba benim bu hayattaki bütün tercihlerim o yönde. Ve tabii ki içinde güvenle bulunmak istediğin projelerin içinde olmak. Bu zaten benim için çok böyle benim kendimi şaşırttığım bir şey olmadı. Çünkü uzun süredir planını kurduğum bir şeydi. Çok erken yaşta bu çalışmaya başladığım için geçtiğimiz yıl ben meslekteki 30. yılıma atladım sessizce aslında. Ve lise yıllarında, üniversite yıllarında hep düşünüyordum yani. Galiba bir yerden sonra bu şeyi büyütme konusunda bir adım atacağım diye. Ve gözlemlerimi de hep bu yönde yapıyordum. Ve Hollywood ilgim öyle başladı aslında. Hollywood filmlerinin ve Oscar törenlerinin dışında biraz daha sistemi incelemek, çeşitliliği görmek amacıyla birazcık araştırma yapmaya başlamıştım.
Covid esnasında bazı anksiyetelerim tetiklendi bununla ilgili. Bir de çok ağır bir Covid geçirince hem de çok yoğun çalıştığım bir dizi esnasında. O nedenle o yıl hızla şirketimi açtım. Bir yapım şirketi. İsmi SY Pictures. Hı hı. Ve aslında 2023 yılına kadar yoğun oyunculuk faaliyetlerim yüzünden şirketle hiç tamamen ilgilenmedim. Çünkü bir yandan da aslında sürekli zihnimde bir dosya olarak açıktı. Biraz cesaret edememiştim. Çünkü oyunculuk yapmayı hep çok seviyordum ve gelen beğendiğim bütün projeleri iyi ki de yapmıştım. Seve seve kabul ettim ve o 2 yılı öyle aldım ama 2023 yılında çok bilinçli bir tercihle 2 yıl boyunca proje kabul etmeyip kendime daha sektördeki daha büyük bir şeyde alanda bir eğitim, bir yapım modeli tasarladım. Ve şirketimle bir pilot proje üzerinden uluslararası fuarlara katıldım. Ve burada aslında nasıl bir yapımcılık modeli bana uygun, hangi şartlarda üretmek istiyorum, kimlerle çalışmak istiyorum, nerelerde eksikliklerim var, nereleri tamamlamalıyım, ne eğitimleri almalıyım diye böyle çok 2 yıllık gerçekten çok yorucu ama kendime de günün sonunda kutladığım ve kendime gurur duyduğum bir yolculuğa çıktım. Burada yani böyle Oscar'lı kurgu editörlerinden workshoplara, Türk dizisi yazma workshoplarına, işte JP Morgan destekli banka, kadın girişimcilikle ilgili destek, finans öğretme programlarına kadar pek çok şeye katıldım. Ve aslında kendi açımdan böyle artık istediğim yere geldim 2 yılın sonunda. Bu arada da tamamen bazı festivallere katkı sağlamak amacıyla birazcık da yapımcılık kaslarımı kuvvetlendirmek amacıyla bazı ulusal festivallerde ana jürilikleri kabul etmeye başlamıştım. Ve sonra Emmy oldu. Benim için de sürpriz oldu. İşte bunu yapan çok ilk oyuncu, ilk Türk değilsin ama ilk oyuncusun, öyle mi? Emmy International için. Yani aslında bizim Emmy'de güzel başarılarımız var. Haluk Bilginer en iyi aktör. Ama jüri üyesi olarak. International Emmy'de. Evet. Jüride benim evet. Yani evet, alçak gönüllü olmaya gerek yok. Yani bunu Google'a sorduğumuz zaman ilk Türk oyuncu diye söylüyor. Hatta ilk Türk diyor. Dolayısıyla bu önemli. Yani şöyle önemli. Ülkemizde tamam kendi dilini konuşuyorsun, kendi kültürünü biliyorsun ama başka bir yere gittiğin zaman bunu dünya çapında kabul ettirmeye çalıştırdığında çok zor bir iş bu. Bu sadece sanat alanında değil, yani başka işlerde, benim işimde de aynı şekilde. Yani benim İngilizcemin bir noktaya gelmesi yaptığım işleri etkilemiştir. Bu Evet. 27 senedir yaklaşık ben buradayım ve bu şey değil, tanımadan bilmeden yapılabilecek şeyler değil. Çok çalışmamız zaten gerekiyor. Sen bunu yapmasın, yani bu konuda hiç alçak gönüllü olmaya gerek yok. Yani şu an bu işteki en iyi durumda olan kişilerden birisin. Peki oradaki jüri üyeliği yani nasıl bir sorumluluk? Kemal, bunu anlatmamamız için sözleşme imzalıyoruz. Ya soruyorum yani hani bunları hani çok objektif yaklaşabilmek zor bir iş. Yani bütün orada işte bir sürü projeler var. Bazılarını hani belki daha iyi tanıyor olabiliriz. Belki de bazılarını tanımıyor olabiliriz. Ama bu çok, yani senin oraya seçilmen zaten bu farklılıkları bir tarafa koyup olaya objektif şekilde bakabildiğinden dolayı yani onu daha çok soruyorum. Yani nasıl başarıyorsun onu? Objektif değil mi? Kendime çok acımasız davranarak. Kendime karşı objektiflik kaslarım o kadar artık yıpranacak kadar kullanıldı ki bunu başkasına uygulamaktan çekinmiyorum. Yani ben kendime karşı da çok şeyimdir, objektifimdir, olmaya çalışırım.
Hatta haksızlık bile ederim. Başkasına haksızlık etmeyecek şekilde jürilik olayı da beni bence eğitiyor. Ama teknik olarak zaten yani temsil ettiğiniz ülkenin projelerini izleyemiyorsunuz. Dolayısıyla ben de Türk içeriği oylayamıyorum. Böyle bir durum var. En kısa haliyle. Dolayısıyla objektiflik tamamen sanatsal yeterlilik ve işte bazı kurallarla ilgili. O kurallara uygunluk ya da yetersizliklere göre değerlendirdiğimiz bir şey. Bence güzel. Bu sene tekrar gidiyorsun, öyle mi? Evet. Bu yıl ikinci kez jüri üyeliği teklif aldım. Bu yıl yine çok fazla detay veremeyeceğim ama beni çok mutlu eden yeni bir şey daha oldu. Bu organizasyonun içinden tekrar başka bir kategoride bir jüri üyeliği daha teklif aldım. Seve seve kabul ettim. Uzun bir çalışma dönemi olacak ama çok mutluyum. Bana çok katkısı olduğunu görüyorum. Bu katkıyı verdiğim için de bu kadar üzerine uzun vakit ayırdım çalıştığım için de çok memnunum. Gerçekten çok saygı duyduğum bir organizasyon. Çok mutluyum. Çok mutluyum aralarında olduğum gerçekten. Bu yılda gidiyorum. Kasım ayında oradayım. Bir dahaki sefer Kasım ayında dedik değil mi? Ben geliyor muyum? Yani ondan tam emin değilim. Beni de davet ettiler mi? Peki. New York'ta olacak. New York'ta, evet. Bu arada unutmadan Hakan Süer Bey var. Bizim Marmara Vakfı'nın, bilmiyorum bahsettim mi bundan, ama sosyal medyada görmüşsündür. Marmara Vakfı'nın Avrasya Ekonomi Zirvesi var. Ben dün kendisiyle konuştuğumda, biz bunu her sene yapıyoruz. İşte o da şeyden görmüş, yine sosyal medyadan. Dedi Selin Hanım'a söyleyelim de onu da davet edelim seneye. Yani jüri olarak değil ama katılımcı olarak. İstersen bir jüri de ayarlayabiliriz, sorarım kendisine. Ben böyleyim. Peki olayın yapımcı kısmında yeni bir proje var mı? Yani konuşabileceğin, bizle paylaşabileceğin? Kemal, aslında sen beni uzun süredir takip eden biri olarak ben bir proje tamamlanmadan söylemeyi, paylaşmayı seven biri değilim çok. Bu bende birazcık bir ritüel de diyebilirsin. Nazar gibi, yani bizim tam Türk usulü oldu. Bizde çok o. Çünkü yani o kadar çok deneyimledim ki böyle yarım bir şeyi. Bu şey değil yani, bazen iyi çok sevilmek de işe yaramayabiliyor. Gerçekten çok heyecanlandığım projelerim var. Ama bunlarla ilgili şimdi ben hemen böyle bir şey, yapım şirketimi kurdum. Hemen ilk yıl bir film, ikinci yıl bir dizi daha falan gibi çok şükür bu fırsatlar karşıma geldi ve sunuldu da. Çalışma tarzımı da çok seven uluslararası yapımcılarla da tanışma fırsatı buldum. Çok da şanslı hissediyorum ama o anlamda skorer olmayacağım. O anlamda açıkçası kendi zamanımı kendim yaratacağımı biliyorum. O bana iyi hissettirecek. Bazı projelerimin üzerine çalışıyorum. Bunlarla ilgili yeterli bazı koşullarda da uygunluk gerekiyor tabii ki. Çünkü hepsi Türkiye'de olmayacak gibi duruyor. O koşullar yeterli hale gelirken de işte böyle Avrasya zirvesinde emiriz. Geçen Mayıs ayında oldu bizim zirve. Yani yaklaşık 45 ülkeden 800'e yakın kişi katıldı. Yazıyoruz senin listeye. O zaman Hakan abiye söylüyorum hemen. Şimdi uluslararası düzeyde sanat üzerinde Türkiye'den çalışabilmek tabii birçok sorumluluğu da bir arada getirdiği için üzerinde ben biraz baskıda olduğunu düşünüyorum. Yani içsel bir baskı bu. Evet. Şimdi buraya geldin, buradaki insanlarla aynı sektördeki insanlarla çalıştın ve umarım gelecekte seni çok güzel projelerde görürüz burada. Senin yapımcısı olduğun projelerde. Yalnız sormak istiyorum. Burada gözlemlediğinde en çok böyle ilk göze çarpan diyeyim
şey neydi? Farklılıklardan bir tanesi ya da birkaç tanesi neydi? Los Angeles'ta mı? Evet. Hollywood açısından. Açıkçası ben şimdi Los Angeles'ta toplamda sadece bir 6-7 ay kadar yaşamayı deneyimledim bu yıl. Geçtiğimiz yıl hapishane süreçte. 3 farklı kez gittim. 2'şer ay ve aslında her gitmemin ayrı amaçları vardı gibi. İlk seferde beni aslında henüz orada bir anlaşma yapmadığım ve bir sete girmediğim için bir setle ilgili bir korkum henüz oluşmadı. Ama ben genelde seyahat ettiğim şehirlerde şehrin enerjisini ve birazcık böyle yönetimini, insanları anlamak için trafiğini gözlemlerim. Los Angeles'ın otobanları beni biraz korkuttu. Yani her şeyin çok hızlı olması, çok şeritli olması, en ufak bir hatada üzerinizden hemen bir tırın geçiyor olması ve her şeyi 10 saniyede süpürüyor olmaları bana birazcık şehirle ilgili biraz acımasız. Az çok bilgi verdim. Ama neyse ki trafiğe çıktım ve defalarca araba kullandım. O anlamda artık çok da korktuğum bir yerde değil. Ama ilk ondan çok korkmuştum. Gerçekten metaforik anlamda da biraz sert trafiği. Peki, yani hataya pek yer vermiyorlar. Aynen, yani hayat bir şekilde durmadan akışına devam ediyor. Orada benim hani biraz hani belki fazlaca yani biraz hani niyet okumak gibi olmasın ama orada şey var, yani biraz buradaki toplumda bir acımasızlık var. Yani çok bir gerçeklik var. Bir duygusallığa pek yer yok. Yani biri kaza yapmış, birine bir şey olmuş. Yani herkes yanından akıp gidiyor. Bizdeki belki Türkiye ile ilgili özlediğim şeylerden bir tanesi yani bir hani ölçülü bir duygusallık önemli. Yani insan olduğumuzu unutmadan, insanlığımızı kaybetmeden yine yaşamımızı devam ettirebiliriz. Yine her şeyi istediğimiz gibi yapmaya çalışabiliriz ama bir yerde insanız ve onu da hani hissetmek güzel bir şey. Şimdi ben bunu şöyle söyleyeyim. Şimdi sen işte trafikten bahsettin diye söylüyorum. İşte annemden bahsettim. Şimdi mesela annemin çok güzel bir komşuluk ilişkisi var kendi binalarında. Bazen işte gidiyorum, işte karşıda bir Esra ablamız var. İşte bize bir kasa işte elma getirtmiş kendi şeylerinden. Kendilerine getirmişler, bırakmışlar falan böyle. Gidiyorsun, işte orada başka bir şey var. Diyelim annemi görmedikleri zaman 2 gün işte birilerini arıyorlar aileden falan, böyle onu düşünüyorsunuz. Bir taraftan da şimdi ben mesela şu anki bulunduğum yerde yaklaşık 7 senedir aynı evdeyim. Ondan önce 12 sene mesela yan komşularımızla tanışmadığımız durumlar var yani. Hiçbir yani şey yok. Yani mesela 7 senedir oradayız. Ben halen mesela yan komşumun eşinin şeyle tanıştım, kocasıyla tanıştım ama kadınla hiç tanışmadım. Yani dışarıda görsem bilmiyorum kim olduğunu. Yani yani müstakil evler, yani yan yanayız. Yani böyle bir şey var. Yani burada biraz daha bu toplumumuzdan biraz uzaklaşmış bir gerçeklik var. Bunun hani faydalı olduğu bazı yerler var ama genelinde bir şey var, yani ortada kaybedilmiş bir duygusallık, bir gerçeklik olduğunu düşünüyorum. Yani aslında ben Hollywood'daki o privacy ve işte özel alana saygı sınırlar ve aile hayatına verilen önem kısmını gerçekten çok sevdim. Çünkü bunlar benim de karakterimde olan şeyler. O yüzden benim rutinlerime çok uygun geldi o açıdan. Bir yandan da şanslı hissettim Kemal. Çünkü benim orada bayağı tatlı komşularım var. Birbirimizle hoş geldin diye post üstülerine kart attığımız ev işte davetleri olan falan güzel, böyle bir yaşı benden çok daha büyük ama sohbeti çok tatlı arkadaşlarım oldu. Yani şeyi anlıyorum, tabii ki Hollywood çok mükemmeliyetçi bir yer. Evet, bazı acımasızlıkları olduğunu görüyorum. Her yerde var. Doğru söylüyorsun denge konusunda. Aynen. Peki
Şu an yeni projen ya da bitmiş bir projen var mı diye tekrar sormuyorum. Çünkü yani hissettiğim şöyle bir şeyler var ama sen onu bizle bitene kadar paylaşmayacaksın diye. Yani aslında şunu paylaşabilirim. Oynadığım Uçan Köfteci isimli filmimiz Rotterdam Film Festivali'nde geçtiğimiz Şubat ayında bir gala yaptı. Çok güzel bir premier geçirdik. Böyle sold out olan bir 3 gün. Ya beni bütün galalara çağırabilirsin, onu söyleyeyim de. Seve seve. Evet, umarım bir Amerika galamız olur. İnşallah. Yani sen de çok uzun yol yapmışsın. Şimdi Uçan Köfteci Bulgaristan Sofya Film Festivali'nin ardından Fransa ve İspanya'da bazı önemli festivallerden davet aldı. Oralarda olacağız. Ardından Adana Film Festivali'nde yarışacağız. Arada Eylül ayında Ayrılık Film Festivali'ndeyiz. Böyle Uçan Köfteci içinde olduğum için çok mutlu olduğum bir proje. O yüzden de bu yıl aslında şu an önümüzde görünen onun bir festival organizasyon takvimi var. Onun dışında üzerine çalıştığım ve olunca söyleyeceğim bazı şeyler var. Bu kadar. Bir de tabii ki şu şeyle ilgili sağlam çalışıyorum. New York'taki organizasyonla ilgili. Bizim buradan yardımcı olabileceğimiz herhangi bir şey olursa benim ya da buradaki benim ekibimin biz seve seve yardıma hazırız size. Çok naziksiniz. Bunu duyduğuma çok mutlu oldum. Şimdi ben şöyle bir kapanış yapmak istiyorum müsaadenle. Yaptığınız iş çok önemli. Bu soft power dediğimiz toplumsal olayla bir toplumun başka bir toplumda kendini soft power şeklinde ifade edebilmesi, orada yer bulabilmesi çok önemli. Yani bu sanat sadece bir yani belki hani eskiden anladığımız şekliyle değil diyelim. Ben o yüzden senin yaptığın işe, bulunduğun sektöre çok önem veriyorum. Çünkü eğer biz bugün mesela Türkiye'yi tanıtmak istiyorsak bunu en iyi yapabileceğimiz, en etkili yapabileceğimiz yerlerden bir tanesi sanat üzerinden. Ve burada senin gibi çok yetenekli, çok yönlü oyuncuların, yapımcıların burada ülkemize çok katkısının olacağına inanıyorum. Ve ben senin çok başarılı, güzel işler daha yapacağına biliyorum ve inanıyorum. İnşallah her şey istediğin gibi olur. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok kıymetli söylediklerin. Çok büyük bir sevgiyle ve heyecanla kabul ediyorum. Umarım dediğin gibi olur. 10 yıl sonra da çok başka güzel şeyleri de konuşuyor oluruz. İnşallah. Konuşuyor oluruz. İnşallah. Ayrıca senin bu güzel kanalın vesilesiyle hikayeme ortak olan, benimle tanışan, izleyen bütün herkese selamlar. Çok teşekkür ederim. Vesile olduğun için de sana çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın. Çok kısa zamanda görüşmek üzere inşallah. Görüşürüz. Bye bye.